Merhaba arkadaşlar, yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Bir efsaneyi inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz TS100 arkadaşlar. Bilenleriniz muhtemelen biliyorlar ama bilmeyenler için kendisi efsane bir havyadır. Kutumuzu açarak başlamak istiyorum. Öncelikle burada havyamız ve içinde gelen standart ucumuz var. Burada kullanım kılavuzumuz ve yedek vidaları bulunuyor arkadaşlar. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu var ve içerisinde sökmek için bir alyanla birlikte 2 adet yedek vidası bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde kutu içeriğimizi gösterebiliriz. Şimdi asıl merak ettiğiniz noktaya, yani TS100'e geçelim. Kutu içerisinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kutuyla birlikte gelen standart ucumuzu görüyorsunuz. Ucu ben test ettim. Daha doğrusu TS100'ün çalışıp çalışmadığını görmek için küçük bir testte bulundum. O yüzden birazcık siyahlaştı. Bu bizim standart ucumuz arkadaşlar. Kutudan bu şekilde çıkıyor. Burada toplamda 3 adet konnektör girişi var. Bunun bir tanesi sensör, diğer 2 tanesi ise uca enerji veren enerji bağlantıları. Ucumuzu şöyle bir kenara aldıktan sonra asıl ünitemiz olan TS100 ile devam edelim. TS100 üzerinde toplamda şu tarafta bir konnektör girişimiz var. Buraya ısıtıcı ucumuzu takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ucumuz buraya geçtikten sonra buradaki vidayla bunu sıkıştırabiliyorsunuz. Hemen arka tarafında bir tane adaptör girişimiz var. 19 volta kadar olan dizüstü bilgisayar adaptörlerini buradan kullanabileceğiniz gibi yine buna uygun herhangi bir adaptörü de 12 voltluk 19 voltluk adaptörü bu aralıktaki adaptörlerinizde kullanabilirsiniz. Burada da yine yazılım yüklemek için arkadaşlar bir USB girişimiz var. Cihazımız İngilizce olarak geliyor. Ancak isterseniz buna Türkçe menüde, Türkçe yazılımlarda yükleyebilirsiniz ya da diğer ülkelere özgün yazılımlarda buradan yüklemek mümkün. Yani cihazımızı kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Ön kısmında A ve B olmak üzere toplam 2 tane düğmemiz var ve şurada da bir OLED ekranımız var arkadaşlar. Ben şöyle üzerindeki kaplamayı çıkarttım. TS100'ümüz ana hatlarıyla bu şekilde oldukça küçük. Yaklaşık olarak 19 cm uzunluğunda küçük bir havyamız var. Şimdi isterseniz arkadaşlar bunun içerisini açalım ve devresine yakından bir bakalım. TS100'ün içini açmak için alt kısmında bulunan bir tane vidamız var. Kutu içerisinden çıkan alyan yardımıyla bu vidayı açıyorum arkadaşlar. Tek yapmam gereken şey bu vidayı çıkartmak. Vidamızı şöyle kutu içerisine alalım, kaybetmeyelim. Şimdi kapağımızı açarak devam ediyoruz. Kapağı şöyle geri doğru çekerek açıyorum arkadaşlar ve meşhur TS100'ün içi, yani devresi burada. İsterseniz kameramızı biraz daha yakına alalım ve devreyi yakından inceleyerek devam edelim. Devreyi yakından göstermek için şöyle kameramı odakladım ve uygun bir noktaya aldım. Şurası bizim güç konnektörümüz arkadaşlar. Enerji buradan bizim TS100'ümüzün içerisine giriyor. Hemen şuradaki entegreyi odaklamak istiyorum. Biraz da büyütelim sizin için arkadaşlar. Şöyle zoom yapacağım. Şöyle baktığımızda ARM'nin bir çipini görüyorsunuz. Yani buradaki çipimiz sistemin beyni diyebileceğim parça. Yani bütün yazılım ve diğer kontrolleri buradaki çipimiz yapıyor arkadaşlar. Kısacası TS100'ümüzü idare eden çip burası arkadaşlar. Burada da bir tane jiroskop var. Yani bir ivme sensörü, hareket sensörü var arkadaşlar. Kısaca siz TS100'ü hangi elinizde tutuyorsunuz? Sağ elinizde mi tutuyorsunuz? Sol elinizde mi tutuyorsunuz? Ya da o an TS100'ü hiç kullanmayıp bir kenara bıraktığınızda sistemin bir kenarda durduğunu ve çalışıp çalışmadığını, hareket edip etmediğini algılayarak sistemin güç tasarrufuna geçmesini ya da sizin kullanımınıza göre kendini aktif edip kapatmasını sağlayan çipimiz arkadaşlar. Şuradaki parçamız bu işlemi yapıyor. İsterseniz burada bulunan ana kontrolcümüzü soketinden ayıralım ve altında bulunan kartı inceleyerek devam edelim. Bu arada zoomladığım için kameram biraz sallanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sistemi kontrol etmemizi sağlayan kontrolcümüzü buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle entegremizi aldık. Alt kısmında bir soketimiz var arkadaşlar. Burada beyaz soket üzerinden
anakart ile kontrolcümüz haberleşiyor. Bakın şurada bir parçamız var. Şöyle gösteriyorum. Bakın şurada gördüğünüz parça ise bizim voltaj regülatörümüz. Buradaki entegremizin çalışması için gerekli olan gerilimi sağlıyor. İşte 3.3 voltluk sabit gerilimi buradaki entegremiz ve burada bulunan transistör üzerinden sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede siz farklı tipte adaptörler taksanız bile sizin ana kontrolcünüz herhangi bir zarar görmüyor. Sabit bir şekilde buradaki ekranımız olsun, entegremiz olsun, yani kontrolcümüz çalışmış oluyor. Yani burada voltaj regülatörümüz hemen göze çarpıyor. Bunu biraz daha ileri doğru çekecek olursak arkadaşlar, bakın hemen şurada oldukça güçlü bir MOSFET'imiz var arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Açısını değiştirerek gösteriyorum arkadaşlar. Bakın buradaki MOSFET üzerinden hemen buradaki konnektörlere enerji gelerek arkadaşlar kontrolcüden gelen sinyale göre buradaki konnektörlere ne kadar enerji verilmesi gerektiği ya da ne kadar süre enerji verilmesi gerektiğini buradan ayarlıyor ve bu sayede bizim havya ucumuz istediğimiz sıcaklığa geldiğinde ya da istediğimiz sıcaklıkta sabit olarak tutulması gerektiğinde kontrolcümüz bu MOSFET'i kontrol ederek buraya giden voltajı idare ediyor. Bu da bizim sıcaklığımızın istenilen değerde kalmasını ya da düştüğünde otomatik olarak yükselmesini sağlıyor. Devrenin çalışmasını basitçe bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Yine sizler için devre şemasını da, yani elektronik bilgisi olan arkadaşlar böyle bir havyayı kendileri de yapabilirler. Bunlar için devre şemasını da paylaşıyorum. Açıklamalar kısmından da yine tıklayarak indirebilirsiniz. Şimdi isterseniz havyamızı toplayalım ve birlikte testlerine başlayalım. Havyamızı toparladık ve çalışmaya hazır hale getirdim arkadaşlar. Ben 12 voltluk bir adaptör ile besleyeceğim. Hemen buradaki yuvamıza taktığımızda gördüğünüz gibi OLED ekranımız çalışmaya başladı. Yine ısıtma ucumuzu da yerine taktık. Bakın buraya basarak şu an mevcut sıcaklık ve voltaj bilgisini görebiliyorsunuz. Yani ben şu an 12.50 voltluk bir adaptör ile bunu çalıştırıyormuşum arkadaşlar. Buradaki butona bastığınızda ise hemen daha önce belirttiğiniz sıcaklığa doğru ucumuzu ısıtıyor ve şu an ucumuz yaklaşık 100 dereceye ulaştı. Yine burada bulunan butona uzun basarak da arkadaşlar çalışma sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Onluk kademeler şeklinde. Şu anda 300 derecelik bir sıcaklığa gelmek üzere yükseliyor. Bakın şu an hızla sıcaklığımız artıyor. Buradaki kullandığınız adaptörün gücüne bağlı olarak 12 volt ile 24 volt arasında, burada gerçi 17 volt demiş ama arkadaşlar 24 volt arasında bir gerilim uygulayarak siz bunu istediğiniz sıcaklığa daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu anda 300 derecelik sıcaklığımıza ulaştı. Şöyle lehimi getirerek bakın çok kolay ve hızlı bir şekilde eritebiliyorum. İsterseniz bunu ayarlı bir güç kaynağına bağlayalım ve havyamızı kullanırken havyamızın nasıl davrandığını birazcık yakından inceleyerek inceleme videomuzu devam edelim. TS100'ü çalıştırmak için ayarlı güç kaynağı kullanacağım arkadaşlar. Ayarlı güç kaynağımı öncelikle 17 voltluk bir gerilime ayarlamak istiyorum. Şöyle 17 volta ayarlayalım. Akımı da sınırlandırmıyorum. 10 ampere kadar, hatta 8-9 ampere kadar istediği kadar enerji çeksin. Buradan anlık olarak çekilen güç miktarını göreceğiz arkadaşlar. Çekilen akım ve toplam güç miktarını burada göreceğiz. Bu sayede TS100'ümüzün nasıl davrandığını, nasıl enerji tükettiğini daha iyi anlamış olacağız. Şu anda enerji bağlantısını yapıyorum. Şu an TS100'üm çalışmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şu anda 17.3 volt olarak ölçüyor. Ayarlı güç kaynağı 17 volt gösteriyor. Arada küçük bir fark var. Çok önemli değil. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Şimdi boştayken neredeyse hiç akım çekmiyor. Ancak muhtemelen çok düşük akımlar çektiği için ölçü aletim bunu gösteremiyor. Bakın 0.01 amper arada aktif oluyor. Şimdi ısıtma butonuna basarak TS100'ümüzün aktif olmasını ve 300 derecelik sıcaklığa kadar ısınmasını bekleyeceğiz. Bakın şu an aktif ettim. Hızla sıcaklık artıyor ve artarken arkadaşlar yaklaşık 2 amper çekiyor ve
35 wattlık bir güç tüketiyor. İstenilen sıcaklığa ulaştığında bakın şu an 300 santigrat derecelik sıcaklığa ulaştı. Havye boşta arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyorum. Çekilen akım 300 miliampere kadar düştü. Çekilen watt ise yaklaşık 5 watt. Havyeyi bu şekilde sabit bırakırsanız, uzun süre kullanmazsanız bunlar çok daha aşağı değerlere doğru düşecektir arkadaşlar. Yine cihazın menüsü üzerinden bu bekleme sürelerini de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu anda cihaz herhangi bir işlem yapmıyor. İstediğimiz sıcaklığa ulaştıktan sonra çekilen gücün nasıl düştüğünü görebilirsiniz. Şu anda bir lehimleme işlemi yaptığımı varsayalım arkadaşlar. Bakın ucuna lehim süreceğim. Lehim sürdüğümde doğal olarak ucundaki sıcaklık düşeceği için havyanın gücünün arttığını görebilirsiniz. Bakın şöyle birazcık lehim sürelim. Bakın 400 miliamperlere çıktı. Şu an elimde ıslak süngerim var arkadaşlar. Havyamızın sıcaklığı 300 santigrat derece. Buradaki 5 Watt'ta artık sabitlendi. Şimdi lehim yaparak sıcaklığın düştüğünü varsayıyorum. Bakın arkadaşlar ucunu ıslak havyeye temas ettirdiğimde doğal olarak sıcaklık düşüyor. Bakın ıslak süngere temas ettiriyorum havyamı. Sıcaklık düştüğünde hemen wattımız yükseliyor. Havyamız tekrar eski sıcaklığına ulaştığında ise bakın şöyle gösterelim. Hızlı bir şekilde tekrar eski sıcaklığına geliyor ve bu esnada arkadaşlar çekilen watt bilgisinin yükseldiğini görebilirsiniz. Bakın tekrar gösteriyorum bakın. Bu sayede enerji tasarrufu aynı zamanda istediğiniz anda da yüksek bir performans almanızı sağlıyor. Kısacası rampa yukarı giderken arabaya gaz basıp rampa aşağı giderken ayağınızı gazdan çekmek gibi düşünün arkadaşlar. Bu da hem yüksek performans hem de ciddi anlamda bir enerji tasarrufu sizlere sağlıyor. Videonun açıklama kısmında bu ürüne ait diğer detayları ve bilgileri bulabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye değin hoşça kalın. Bir sonraki havya incelememizde bunun kardeşi olan TS80'i incelemiş olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar.